Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yanımda Türkiye'den doğum için gelmiş, daha sonrasında buraya bir dükkan açmış ve burada yaşayan bir abimiz var. Adı İlteriş. Şimdi ona bazı sorular soracağız. Çok mesaj geliyor. İşte şu. Ben o kadar tecrübeli olmadığım için daha bilgili birinin yanına geldim. Bakalım sorulara başlayalım. Merhaba efendim. Merhabalar, hoş Nasılsın, geldiniz. iyisin? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi bir şey soracağım. Bizim takipçiler en çok soruyor ki niye Brezilya? Mesela sen niye Brezilya'ya geldin? Ne için geldin? Anlatalım şimdi bizim ilk çocukla ilgili düşüncemiz çocuğa vatandaşlık almaktı. Bununla ilgili de pasaportunun güçlü olması sebebiyle Şili'yi tercih etmiştik aslında. Şili'ye gitmeyi düşünüyorduk. Fakat daha sonra burada doğum yapan arkadaşlarla karşılaştık. Brezilya'nın ebeveynlere de oturum izni ve vatandaşlık verdiğini, dolayısıyla bunun avantajından faydalanın diye Brezilya'yı tercih ettik. Zaten São Paulo'ya iniyorduk. Buradan bir aktarma yapacaktık Santiago'ya, Şili'ye. Biz de o plandan vazgeçip direkt Brezilya'da kaldık. Bu şekilde Brezilya'ya inmiş olduk. Niye Curitiba? Niye Curitiba? Şimdi São Paulo'ya geldik. São Paulo'da bir 15-20 gün kadar etrafı bir kolaçan ettik. Baktık nedir ne değildir. Rio'ya gittik. Bize araştırdık. Curitiba daha düzenli bir şehir. Belediyecilikte halkına çok fayda sağlayan bir yönetim anlayışları var. Burada yaşamak siz de görüyorsunuz. Hani trafik rahat, insanlar rahat, güzel bir şehir. İklim olarak diğer yerlere göre daha karasal değil aslında ama daha hani kışın biraz daha soğuk. Belki ama yazın da bunaltıcı bir sıcak olmadan güzel, temiz bir havası var. Brezilya'nın en modern ve gelişmiş şehirlerinden, sosyo-kültürel seviyesi en yüksek şehirlerinden biri. Dolayısıyla bunlar için tercih ettik yani Curitibayı. Peki Brezilya tehlikeli mi? Benim şimdi takipçilerimin hepsi bana diyor ki Brezilya tehlikeli. Şöyle böyle anlatıyorlar. Bunu bir aç. Brezilya Burası tehlikeli mi? Çok tehlikeli dostum. Brezilya'da şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bizim Türkiye'den bakınca burada evet sadece favela biliyoruz, gasp biliyoruz, hırsız biliyoruz. Anlatabildim mi? Burada Afrika gibi biliyorsun. böyle anlatılıyor bize. Fakat evet bunlar yok mu? Var. Şehirlerine göre, eyaletine göre, konumuna göre, semtine göre değişiyor. Tamamen bizdeki mantık aslında. Bir şey farklı değil. Evet. Bizde de gidersin belli mahallelere, İstanbul'da giremezsin, İzmir'de giremezsin, atıyorum. Adana'da giremezsin. Yani buna benzer bir durum. Yoksa genel olarak baktığın zaman bu insanlar bize göre çok sakin. Sen de yaşadın burada. Evet. Biliyorsun insanların hani alışveriş yapıyorsun, başka devlet kurumunda işin oluyor. Bunlarla ilgili en ufak bir problem yaşadın mı mesela? Yok. Sokakta biri gelip seni rahatsız etti mi? Çok rahatlar. Yok. Dilenci geliyor. No diyorum, dönüp Dilenci, gidiyor. evsizler dediğimiz onlar da o hayatı tercih etmiş bireyler aslında. Yani şeyden değil. Hani o paraya ihtiyacı olduğu için sana gelmiyor. Paraya ihtiyacı olsan zaten kiliseden gidip yemeğini alıyor. Anlatabildim mi? O muhabbete geliyor. Onu tercih etmiş kendisi. Böyle bir yaşamları var. Ama tehlike nasıl bir tehlike? Bunu bir tanımlamamız lazım önce. Şimdi tehlike derken böyle gasp, soygun, hırsızlık, adam Valla öldürme. dostum, her tarafta söyleniyor. Ben de Türk videolarından görüyorum. Fakat burada ben hiç rastlamadım. Burası Evet. bence daha güvenli bu şehir. Curitiba Brezilya genelinde en güvenli şehirlerin başında geliyor zaten. Bunun avantajı var. Bunu biliyoruz. Fakat diğer yerlerde sadece duyduklarımız var. İşte telefonumuzu çaldılar, işte gasp ettiler, eve hırsız girdi. Sadece bir duyuyoruz yani. Ama bununla ilgili hani birebir şahit olduğumuz herhangi bir olay yok. Ben burada 2 tane şirketimiz var. Biriyle dış ticaret yapıyoruz, uluslararası ticaret yapıyoruz. Biriyle işte bu mekanı işletiyoruz. Ben o kadar resmi işlem yaptım burada. O kadar halkla ilişkiye girdik. O kadar hani dışarıdaki esnafla ilişkideyiz. Ben daha bizi kazıklamaya çalışanı, kandırmaya çalışanı, dolandırmaya çalışanı görmedim. Yani Brezilya tehlikeli mi? Tiplere bakınca ben de ilk zamanlar korkuyordum. Sokakta yatanları... Yok ben hani bizde yok. Duvar yazılarını görüyordum. Mesela korkuyordum ben duvar yazıları. Ürkütücü geliyor bizde. Hani kötü mahallelerde yazı. Halbuki burada bir grafiti, bu sanat. Evet. En iyi evlerine yapıyorlar bu işleri. Evet. Dolayısıyla hani oradaki o Brezilya kötü ve oranın insanı böyle kötü algısı apayrı eyaletler, apayrı şehirler, belli lokasyonlar için geçerli. Kuzey daha çok. Kesinlikle kuzey şehirleri var. Buranın da Curitiba'nın da mesela Cidade Endüstriyel'de bir mahallesi var. Kötü mahalle yani. İstanbul'da da var abi kötü mahalle. Daha kötüsü var İstanbul'da. Onu demek istiyorum. Yani bizim Türkiye'de hani gidip başına bela almadan çıkacağın bir yer yok. Burada öyle değil. Tabii. Burada artık şeye dönmüş iş. Yani favelalarda bile turizme dönmüş. Yani. Hani belli para karşılığında gezdirelim. Aynen öyle. Peki iş imkanı, yaşam standartları bura mı daha iyi, Türkiye mi? Valla onu şimdi hani ben başkasının fikrine veya bakış açısına göre benim bakış açıma sorarsan
burası çok iyi. Değil mi? Çünkü burada bir Türk için özellikle sabah 8'de 9'da ben kalkar işime başlarım. Akşam 8-9'a kadar çalışırım. Bu şekilde bu tempoyla çalışmaya alışık bir adam için burası bulunmaz bir fırsat. 3 saat çalışıyor ya burada adamlar ya. İşte burası bir bulunmaz fırsat yani. Burası fırsatlar ülkesi benim için şu an. Evet. Çok fazla fırsat var. Kendi işimizden de bu bar işinden de mesela yola çıkarak aynı şeyi söyleyebilirim. Çok fazla fırsatlar var. Ama bunu görebilene, yapabilene. Bu herkes için geçerli değil ama Tabii. biz Avrupa gibi mesela ben bir Almanya'ya gideyim. 2000 euro, 1600 euro asgari ücret alayım ben orada geçineyim. Böyle bir mantık yok Brezilya'da. Tabii. Sen buradaki asgari ücretle mümkün değil geçinemezsin. Ama herkes asgari ücretle mi çalışıyor? Yok. Yani asgari ücretin çok üzerinde maaşlar var evet. Bunları topyekün insan kendi belirlemesi gerekiyor. Ben bu ülkede ne istiyorum? Bunu alabilir miyim? Ben bu ülkeye çalışan olarak, pompacı olarak gidersem ne yaparım? Ölürsün. Burada ölürsün. Amerika'da pompacı belki yani yaşamını idare ettirirsin ama burada yok. Amerika'da da ev kiraları pahalı abi. Yani bilmediğimden söylüyorum. Yani o belki başka yerde o yapılabilir. Fakat burada öyle bir imkan yok. Yani ben çalışayım. Ben sabahta ama kendi işini kuracaksan mükemmel fırsat var yani ülkede. Peki bu evlilik olayları burada kolay mı, zor mu? Yani insanlar altın istiyor mu, ne bileyim para istiyor mu? Ben çok bilgim olmadığı için sen daha bilgilisin. Yok dostum. Burada Belki böyle kilo altın istiyordur. Kilo Türkiye'de istiyorlar. bizdeki gibi böyle adetleri yok. Yani altınla ilgili özellikle öyle bir merakları da yok. Yani burada kadınların üzerinde de görürsün öyle bizdeki gibi bilezikler falan olmaz. Yani ufak ince bir kinyesi, bir kolyesi varsa vardır. Onun dışında bizim gibi altın merakları yok. Dolayısıyla düğünde herhangi bir şeyde isteme gibi bir şey yok yani. Burada iki insan, yetişkin insan birbirini sever, beğenir. İlişki kurar, evlenir, o olur, bu olur. Ama onun dışında İşte Türkiye'de insanlar evlenemiyor çünkü her şey çok pahalı. Kadın her şeyi istiyor. Burada bu şekil görmedim ben burayı. bu şekil değil zaten. Buradaki kadının bakış açısı da farklı. Buradaki aile bakış açıları da farklı. Buradaki evdeki tüketim malzemeleri olan bakış açıları da farklı. Evet. Bizdeki gibi tüketim Daha alışkanlıkları yok. basit yaşıyorlar. Çok basit yaşıyorlar. Evet. Evlerinde işte konuştuk. O çamaşır makineleri, bulaşık makinesi bizdeki gibi bir şey yok. Bizdeki kadınlar bunun rahatlığının farkında değiller aslında. Tabii. Burada olsalar anlayacaklar durumu. Yani eski bizim 30 sene önce kullandığımız ocağı kullanıyor. Bulaşık bundan gocunmuyor adam. Çünkü bu onun için hayatında bir eksiklik değil. Peki burada dükkan olarak mesela bir adam dese ki ben buraya dükkan açacağım. Ne açabilir, ne işler, ne gider sence? Bir restoran mı, ne bileyim bir kafe mi, ne yani senin görüşün? Valla benim görüşüm burada gıda üzerine olması gerekiyor. Yani içecek, yiyecek üzerine. Niye? Çünkü dışarıda yemeği seven bir millet. Kahvaltı kültürü yok. Yemek kültürleri zayıf bize göre. Dışarıda daha çok yiyorlar. Restoranlarda yemeği tüketmeyi seviyorlar. Dolayısıyla hani yatırım yapılacaksa gıda, yiyecek, içecek, eğlence sektörü mantıklı yani. Değil mi? Turizm de gelişiyor. Özellikle deniz kenarı yerlerde, okyanus kenarında veya böyle gelişmiş şehirlerde turizm de yükseliyor. Buralarda mesela konut yatırımı yaparak buna müsaade ediyor. Yabancıların konut alarak burada ticari olarak mesela Airbnb'den kiralama işini yapılabiliyor. Buradan gelir sağlanabilir misal. Ama ben ustayım, ben aşçıyım diyen adam varsa Türkiye'de ben kebapçıyım diyen varsa hiç durmasın hemen çıksın gelsin. Geliyorlar zaten kebapçılar çoğu buraya geliyor. Bilmiyorum artık hani ama yani böyle hani Türkiye'de yediğiniz ağız tadından bir kebabı burada yemek için Evet. bir şeye ihtiyaç var yani burada bir ciddi bir restorana ihtiyaç var bu konuda. Böyle bir Adana kebabı değil mi? Bir olsa yerdik şimdi. Vallahi ben canım istiyor. Adana kebabı da olur, şiş de olur, kuzu pirzol olur, her şeyi yüzüyoruz. Ya ben Adana'yı çok sevdiğim için diyorum. Benim Adana Ya burada seven bir şimdi adamım. ette de biraz problem var. Şöyle bizdeki kadar kuzu eti yaygın bir et değil burada. Burada genelde büyükbaş eti, sığır eti Ama var. Kuzu da var. var. Kuzu yok değil. Tabii kuzu eti diğerine göre daha pahalı bir et ama hani Türkiye ile kıyasla yine ucuz kalıyor. Tabii canım, Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama lezzet farkı, bunların eti mesela sığır etleri bize göre çok lezzetli. Evet. Onu konuşmuştuk hani bakımla alakalı bir şey. Burada doğal besleniyor hayvan çünkü. Tamamen dışarıdan ilaç almıyor. Herhangi bir uyarıcı bir şey yok vücudunda. Dolayısıyla çok lezzetli. Burada tavuk da çok lezzetli. Bizim eskinin köy tavukları hani 2 saat pişir, sarı sarı sırları aksın. Onları da çok rahat bulabiliyorsunuz. Yumurtayı işte konuştuk, köy yumurta her kereste var, her tarafta var. İklim müsaade edince doğada hani her şeyi üretime müsaade etmiş. Dolayısıyla ucuz yani fiyatta. Yani yoksa bu adamda niye et ucuz bize niye pahalı mantığı şey değil. Yani bu iklim müsaade etmiş onun için ucuz. Yani sen buraya iyi cesaret edip açmışsın burayı. Yani bu
önemli bir şey. Dostum valla ben buranın cesareti şöyle. Şimdi benim asıl işimiz bizim dış ticaret. Bura biliyorsun hani Oğlan oğlum, açtı. oğlum için aynen o ilgilensin. O hani hayata başlasın. Balık tutmayı öğrensin. Evet. Bunun için istedik. O da kendi yaş grubu zaten hitap eden kesimde. Onlarla beraber burada hayata başlasın istedim. Ama onun dışında benim kendi işim var. Kendi işim hani Türkiye, Orta Doğu'ya, Rusya'ya falan şeyimiz var. İhracatımız var Brezilya'dan. Buraya hiç ithalat yapmıyoruz. Biz olan buradaki malı ihracatını yapıyoruz. Bu zaten bizim rutin işimizdi, günlük işimizdi. Yanına da böyle bir hani adresimizde buradayız demek için. Çocuk da hayata başlasın. Böyle bir şey yapmış olduk yani mekan. Yani buradan ben şunu anladım. Şimdi böyle bir basit bir iş için çalışmaya gelmeyin. Kesinlikle. Yani Evet. şu barda çalışmaya geliyorsanız mümkün değil. Hı. Karnınızı zor doyurursun. Ancak karın tokluğuna çalışılır. Yani o da değmez yani oradan buraya. Ama bir ustaysa atıyorum bir kebapçı, bir şef. İşin mutfağına girebileceğiniz hangi iş varsa gıda sektöründen var. İşin mutfağına girebiliyorsanız her işi yapabilirsiniz burada. Peki inşaat işçisi, usta yani inşaat ustası, ondan sonra başka oto tamirci, işte sanayi bilmem, bunlar sence? Para ediyor. Şöyle para ediyor. Şimdi mesleki durumu olanlar burada iyi para kazanabilir. Niye biliyor musun? Burada sen bir marangozla anlaşıyorsun, ufacık bir iş veriyorsun. Sen bak birçok şeye şahitsin mesela burada da yapılan şeyleri. Umursamıyorlar. Ya bir haftada ölçü almıyor adam. Ya. Anlatabildim mi? Bir hafta olmuş ölçü almıyor. Bunlar rahatlar. Buna alışırsan eğer burada bizim Türk mantığıyla yarın şu işim var ben ona sahip çıkayım. Bu işim var. Tesisatçı ol, kaynakçı ol, fark etmez. Mesleğin Para var. basar. Burada para basar. Ama bugün şöyle de bir durum var. Türkiye'de de zaten bu adam para basar. Ben Türkiye'de ben geldim Brezilya'ya kaynakçılık yapalım diyecek adam zaten Türkiye'de becerememiştir bana göre. Ha, Çünkü orada da ciddi para veriyorlar o işler için. ya sanki o kadar değil. Ya Yani bir atıyorum inşaat- özel kaynak mesela. Yo bugün mesela Türkiye'de de iyi bir usta 150-200 bin liradan aylığı düşmez aşağı. Yani günlük yövmesi Yani 3-5 bin bir liradan aşağı değil. inşaat ne bileyim o ustasının maaşı öyle değil. Yani taş çatlasın günlük 3.000 liradır. İşte ben de Orada hani Türkiye'deki rakamları çok bir ay bilmediğim için. çalışsa 90 bin yapar yani. Ama burada da ne olur? Mesela inşaat işçisi 200 lirayla çok rahat günlük bulunabilir. Ayda 6 bin lira. Yani ayda 40 bin 50 bine çok rahat. Abi tabii Burada o işçi da bulursun. önemli. Şimdi Tabii. burada kazandığın para önemli. Türk parasıyla bu parayla geçinemezsin zaten. Geçinemezsin. Artı burada zaten o parayı şey Daha yapar. iyi. Karnı yani 5 bin 6 bine burada güzel geçinilir. Geçinilir. 2-3 bine güzel ortalama evler var. 2-3 binde burada gıda harcama çok rahat yeter. 2-3 kişilik 4 kişilik bir aile için. Çünkü gıda ucuz ülkede. Gıda enflasyonu biliyorsun yani şu son 5 yılda bile %7-8'i geçmemiş yani. Bizim kötülediğimiz Brezilya'nın bile parası bizden çok Maalesef. değerli. Evet. Bizden değil artık Amerikan para birimi karşısında bile değerli. Yani geçen sene 6'ydı bugün 5'e düştü yani. Ha, yani Amerika dolar karşısında 6'dan 5'e düştü. %20 bir para kazandı yani. daha değerli oldu. Değerleniyor para. Dolayısıyla ihracatı artıyor, ülkeye giren döviz artıyor. Yani bunu kontrol edebiliyor. Büyük ülke. Tamam evet biz kafamızda burayı biraz futboldan dolayı böyle karnavallardan dolayı biraz daha basite indirgemişiz ama ya sanayi ülkesi, üretim ülkesi burası. Dünya için çok önemli bir nokta. Ya İşte insanlar bazen benim videolarıma yorum yapıyor, işte saçma sapan ülke, Avrupa varken, Amerika varken işte niye Brezilya? Yani ben de anlatmak istediğim şu: senin eşin hamiledir, çocuğuna bir pasaport olsun, çünkü Brezilya pasaportu güçlü, dünyanın en iyi 13. şu an. İyi Bir pasaportlardan sonrasında biri, Arjantin var, bir sonrasında Şili var. Evet. Şili'nin bir avantajı işte Amerika, Kanada açık onlara. Ya şimdi şöyle bir durum var Mustafa. Bu bakış açısı biraz. Hani Türkiye'de olduğumuzu düşün. Bugün Elazığ'da oturuyoruz. Memleketimden. Yani nereden Değil mi? bilsin adam Brezilya'ya? Benim eğer orada maddi durumum iyi, orada kendime göre bir yaşam kurmuşsam, ya Brezilya'daki hayat ne, Avrupa'daki hayat ne, Amerika'daki hayat ne bana göre. Misal. Param İşte varsa. bu şey için sordun ya hani Amerika veya Avrupa. Ben de gitmek isterim. Ben de görmek isterim. Ama Amerika'dan ben vize alamamışım. Vermedi adam. Yani. Yapacağımız şeyi de söyledik, ne yapacağımızı da söyledik. Vermedi. Mesela orada benim yapacağım bir şey kalmıyor. Avrupa içinde gidip ben vize kuyruklu, Schengen kuyruğunda beklemek istemiyorum. Gerek yok. Bana şunlar Curitiba şehrinin yaşattığını hiçbir Avrupa şehri yaşatamaz. Avrupa şehirlerini gezmedik, görmedik değil. Gördük birçoğunu ama bu Curitiba'nın bana verdiği hazzı hiçbir Avrupa şehri veremez. Şimdi Daha mı güzel, daha mı turistik? Evet. Ama yaşarken öyle değil. Avrupa'da zaten her şey oturmuş, her şey var. Ama bazı şeyleri ben görüyorum aç. Burada çok bakir. Bizde mesela kullanılıp da burada hiç kullanılmayan ürünler var. Evet. Bunlar açısından hem lezzetler açısından çok bakir bir bölge.
Ve buna uygun bir bölge. Sosyokültürel seviyesi yüksek, yeni lezzete, yeni tada da açık bir bölge burası. Eğitimli bir kesim. Brezilya'nın en fazla İngilizce konuşulan eyaleti, İngilizce bilen sayısının bulunan eyaleti burası. Yani birçok São Paulo'da bile ona denk gelemezsin. Yani kocaman eyalette İngilizce bilen sayısı nadirdir ama burada öyle değil. Burada şuradaki bizim garson da bilir, doktor da bilir. Hepsi bilir yani. Şimdi şöyle, insanlara Brezilya deyince insanlar böyle küçük bir yer sanıyor. Bu sokakta sıkıntı yaşıyorlar falan, hep o videolar paylaşıldığı için zaten gelen bloggerlar, işte YouTuber'lar falan hep onları göstermek için favelaya giriyor, oraya giriyor. İnsanlar da sanıyor ki tüm Brezilya böyle. Abi işte ben gece yarısı bile sokakta geziyorum Kesinlikle. burada. Yani güven konusunda bir problemimiz yok, güvenlik konusunda. O biraz tabii abartılmış. Bir de dostum büyük ülke. 240 milyon, 250 milyon nüfusu var. Nüfus olarak zaten büyük. Artı toprak olarak çok büyük bir ülke. Yani dünyanın 4. 5. sırasında geliyor yani toprak olarak da. Türkiye'nin 12 katı büyüklüğünde bir toprağı var. Bir ucuyla bir ucu arasında mesela uçakla 8 saat sürüyor. Yani. Anlatabildim mi? Tabii. Ya çok büyük burası da. 7 milyon kilometre kare. Aynen. Buranın da yaşam alanları çok farklı. Eyaletten eyalete dünyalar çok değişiyor. Ülke değiştirmiş gibi geçiyorsun. Başka bir eyalete gidiyorsun. Her şey değişti bir anda. Ekvator'a Marketing. çıkıyor. Evet. Ekvator var. İşte Oğlak dönencesi var. Bu tarafta yengeç dönencesine yetişiyor mu Brezilya? Aşağı yukarı yok. Yetişmiyor herhalde. Daha kuzeyde mi kalıyor? Ya da tam yetişiyor. Yani dolayısıyla bu iklim, o ekvatorun veya işte tropikal iklim kuşağının hepsine sahip Brezilya. Birçok avantajı beraberinde bunu barındırıyor. Bunun yanında doğal kaynakları çok fazla. Yeraltı zenginlikleri çok yüksek. Bunlar da sanayiye dönmüş durumda. Ağır çelik sanayisi çok gelişmiş durumda. Biz Almanları biliriz mesela çelikte çok iyiler diye. Evet, Almanlar çelikte gerçekten çok iyiler. Biz Avrupa olduğumuz için bunların da çeliği Avrupalı'nın çeliğinden çok aşağıda değil. Yani şey olarak da ucuz. Sebzesi, meyvesi, eti bence Türkiye'den kat kat ucuz. Ucuz olmasının şöyle bir sebebi var bana göre. Biz burada mesela bu ihracatla ilgili iş yapıyoruz. Firmaların hepsine gidiyoruz. Hepsi istisnasız bize şunu söylüyor. Ben adamdan mesela 10 dolara bir ürün almak için gitmişim. Adam diyor ki bu ürün bende 10 dolar. Ben bu ürünü diyor distribütöre diyor 6 dolara veriyorum. O %20 kazanıyor. 7.2 dolara diyor eczaneye veriyor. 7.2 dolara eczane diyor bunu alıyor diyor. 8,5-9 dolara 10 dolara semtine göre satıyor. Yani burada herkesin kazandığı para belli. Bir işe mi gireceksin? Bir dükkan mı satın alacaksın? Bir şey mi satın alacaksın? Geriye dönük muhasebe kayıtlarını aldığın anda bu iş yeri ne kazanmış, ne kaybetmiş. Yani gidip öyle hani karşıdan bizim Türkiye'deki gibi sandalye atıp oturalım. Kim Benim geliyor, gibi. kim gidiyor değil yani olay. Anlatabildim mi? Her şey net. Evet. Bu her işte sektör fark etmiyor. Her sektörde her işte var. Dolayısıyla bunlar da mesela bizdeki gibi ya şu 10 liraymış ya şunu bana 5'e ver ya. Çünkü öyle bir pazarlık gücü yok. Yani. Adam senden pazarlık için sana fiyat vermemiş. %20'sini koymuş, %25'ini koymuş çünkü fahiş fiyatlar koymuyorlar. Şöyle bir güzelliği var. Bugün İstanbul Boğaz'da yiyeceğin bir balıkla Elazığ'da işte Harput'ta yiyeceğin bir balık arasında bir fark yok. Aynı para. Bizdeki fark burada, bizle olan farkları. Buranın en önemli lokasyonlarına gidiyorsun. Kuruşbel merkezinde ne kadar yemişsen 10 lira fazlasını ödersin. Bu kadar. Fahiş öyle hani şey yapalım sana turist bulmuşuz, turist yakalamışız. Bundan nasıl faydalanırız? Rio'da var. Evet. Onun dışında ben görmedim ama. Şimdi burada bir de marketler hafta sonu kapalı. Akşam 7 dedi mi kapalı. Restoranlar hele Centro'da merkezinde evet. akşam 7 dedi mi her yer kapanıyor. Evet. Bizim etçi var günde 3 saat çalışıyorum diyor. Yani bunun sebebi ne Ya- abi? Çok mu kazanıyorlar? Yok bunun sebebi şu insan hakları diyelim. kısaca. Adam bana şunu diyor. Benim ailem var, benim çocuklarım var, benim Kendime hayatım zaman var. geçirmek istiyorum, kendime zaman ayırmak istiyorum ve sosyal bir devlette yaşadığımızı düşünüyorum diyor. Onun için diyor dükkanımı açmıyorum. Demek ki Tamam. geçiniyor ama yani. Geçiniyor tabii ki. Şurada 3 saatlik kazancıyla adam işte o gün başka bir işe ihtiyaç duymadan geçimini sağlayabiliyor. Alım gücü paranın evet asgari ücret düşük diyoruz burada. Mesela 1450 veya 1650 miydi? 1450 idi sanırım real. Bizim parayla işte 8,5'la çarpsan 10 lira mı yapar? Yani 10 lira para yapar. Aslında 10 lirayla Türkiye'de mümkün mü? Değil. İmkanı. Burada mümkün mü? Mümkün. Evet. Burada 500'e ev var. Ama çok kötü. 1000'e geçinir misin gıda? Geçinirsin. Zar zor geçer. İstediğini yiyemezsin. Mesele burası. Asgari ücretle olan bir adam evet iyisini yiyemezsin fakat geçinir. Alım gücü yüksek paranın. Dolayısıyla gıda fiyatları da ucuz. Evet. Birçok noktada ucuz fiyatlar. Biz Türkiye'de kendimize ev alalım, araba alalım dediğimizde yıllarımızı heba etmemiz gerekiyor. Burada öyle değil. Ucuz. Bu bizim 15 sene önce, 20 sene önceki Türkiye'nin haline benziyor yani şu an bunların hali. Biraz geriden o konuda geliyorlar. Gezelim mi bir dükkanı? Olur, buyurun.
Arkadaşlar şimdi barı gezeceğiz. Bar gerçekten iyi bir semtte. Semtin adı neydi tam hatırlamıyorum. Bakaşeri. Bakaşeri diye Kuritiba'da bir semt. Gayet elit, temiz, güzel bir yer. Şimdi biraz şeyi gezeceğiz. Barı bir gezelim. Ne var ne yok. Şimdi göreceğiz. Dışarıda oturacak yeri var. Böyle burada girdiğimizde bir barı var. Böyle girdik. Yani burayı açalı kaç gün oldu? 10-15 gün oldu. Daha da düzen yapıyorlar şu an. Burada bir mutfağı var. İşte buraya dönsek burada bir oturma yeri var böyle. İşte buraya geldik. Türk odası yapmayı düşünüyoruz. Evet, buraya Bizim Türk işte odası. Bayraklarımız, Türk masaları falan, Türk örtüleri getirelim. Yani bu kareli örtülerden falan koyalım istiyoruz. Şurada 5-6 masayı Türk masası yapmak istiyoruz yani. Orada bilardomuz falan her şeyimiz var. Biraz da o tarafa doğru. Yani geldiğinizde karnınızı da doyurabiliyorsunuz. Alkolünüzü de içtiniz. Her şeyimiz mevcut. Ne dedin anlamadım. Merhaba Mustafa. Merhaba Türkiye. Merhaba what? Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Benim oğlum Leo. Where are you from? Brazil, Leonardo. My name is Leonardo Florentino and I'm from Brazil. Elazığlı değil miydin sen Leo? En son Elazığlı olmuştuk. Gakkoşlu. Gakkoş'tu tabii, en son Gakkoş değil miydik? I need your help. What? Burada bilardo varmış. Bilardo bile varmış buralarda, süper. İşte bilardo var, burada bahçesi var. Gayet de büyük de bir yer ha. Kirası ne abi buranın? 5000 real. Ne yapıyor? 5000 real, 40 bin lira civarı. 40 bin civarı kirası da var. Burası da açılıyor. Bayağı da büyük yer. İşte ayrı ayrı değiştirebiliyoruz yani evet. Yerlerini. Gayet iyi. Bakalım, kafamızda değişiklikler var. Onlar yapılacak yavaş yavaş. Yani daha yapılacak çok şey var. Mangal gelecek. Aynen. Mangal yapılacak. Bu da dükkanımızın sahibi. Merhabalar Aynen, bu da Türkiye. patronumuz. Patronumuz. Gayet güzel. İş yeri açmak için mantıklı bir ülke. Ya zaten buraya Brezilya'ya geleceklerse iş yeri açmak için gelmek. Tabii biraz cebinde para olacak bir insanın ki burada bir şey yapsın. Yani burada Neresine gidersen para Evet. olması lazım. tabii yoksa Dünyanın neresinde olursan oluyor yani. böyle bir yer, bu kadar büyük bir yer, böyle bir barı Türkiye'de 40 bin lira kirayla sanmam zor. Yani 350 metrekare civarında. Tabii çünkü Türkiye'ye göre geliri de daha fazla oluyor bu sefer. Evet. 40 bin tamam ama birim hesabı yaparsak 5000 real, 5000 TL gibi bir şey. Tabii getirisi daha da fazla. İşte başarılar da diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Abimiz de ilk geldiğinde çocuk için gelmiş. Sonra Aynen, burayı geçen yıl, bir yıl önce geldim ben. sonra burayı beğenmiş. Demiş ki ben burada yer yapacağım. Ya, beğenmeden ziyade hani iş olarak da biz kendi işimizi burada yapabiliriz. Potansiyel var. Sanayi yüksek Kuruçiba'da. Çok üretim var burada. Birçok araba fabrikası burada. Dolayısıyla bizim işimize geldiği için de biraz daha hani Kuruçiba. İş için geldim ikinci gelişiminde. Hem vatandaşlık için hem iş için olunca onu yapmışken zaten telefonla yapıyoruz, uzaktan çalışıyoruz. Böyle de bir şeyimiz olsun. Bu da dediğim gibi hani çocuk için olmuş oldu. Tabii. Ama iyi ki de yapmışız yani. Hani bugüne baktığımız zaman iyi ki de yapmışız yani bu işleri. Daha yapacağız. Türkiye'den gelecek arkadaşlarım var benim. Biliyorsun ben burada artık Türk Tabii. köyü kuracağız yani burada. Türk birliği yapacağız burada. Kesinlikle. Yapacağız bakalım. Yani parası olan değerlendirmek isteyen bence gelsin bir gezsin önce. Bir gelin Evet, bir gezin kesinlikle, abi. gezmeyi. Şehri bir görün. O Ülkeyi internette gördüğünüz Rusya diyor alıştım Rusya. İnternette gördüğünüz Brezilya burası değil abi. Ben bunu gördüm. Ben ilk geldim bir girdim sentronun içine merkeze. Lan dedim bu nasıl Brezilya? Avrupa gibi değil mi? Evet. Avrupa Çünkü Avrupalı buranın Kökenli de insanlar. Avrupalı aynen. Portekizli değiller yani İtalyan, Alman, Polonya kökenli burası, Ukrayna kökenli. Öyle olunca şey de yapmadı. Yani diğer Brezilya'nın geri kalanı gibi değil. Evet. Kuzey şehirleri, eyaletleri gibi değil. Dolayısıyla burada sanayi şehri aynı zamanda. 3 milyon nüfusu var. Kuruçiba'nın ciddi bir üretim var burada. Benim iş açısından burası çok mantıklıydı yani. Çok mantıklı bir ülkeydi, eyaletti. Öyle Kuruçiba tercih etmiş olduk yani. Ama tavsiye ederim herkese. Yani tabii ki bu şey ama herkesin bakış açısı farklıdır. Tabii, Hayattan beklentisi farklıdır. Ben kimseye ya kalkın gelin burada iş yapın demem mi yani? Tabii fikir bu. Fikir benimki. Ben kendi işimle alakalı olan kısmını bilirim. Onunla ilgili varsa yardımcı olabiliriz. Fakat onun dışında ben kimseye hani cesaret vermek de istemem. Kimsenin cesaretini kırmak da istemem. Gelin bu ülkeye gelin. Benim için iyi.
Senin Benim için de iyi. olmayabilir. Benim için de İşte bir başkası için iyi olmayabilir, anlatabildim mi? Evet tabii. Bakış açımıza bağlı, sosyo-kültürel seviyemize bağlı, maddi durumumuza bağlı. Bunlar her biri bir etken yani burada mutlu olmak için. Mutlu muyuz? Sonuna kadar. Yüzümüz gülüyor burada. Kesinlikle. Keyfimiz yerinde, mutlu muyuz? Hiçbir derdimiz yok, sıkıntımız yok. Bu yani olayımız. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Allah'a emanetsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz zaten bu sesimi duyuyorsunuzdur. O yüzden abone olmayı, yorum atmayı, İlteriş abiye de istediğiniz zaman sorunuz varsa bence sorarsınız. zaman ihtiyaç O olursa cevap biz verir yardımcı diye düşünüyorum. Bana da yazın. Ben de zaten cevap veriyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Selamlar.